Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir kahvaltınıza çörek tarifi hazırladım ki kesinlikle lezzetine hayran kalacaksınız ve her gün kahvaltınıza yapmak isteyeceğiniz bir çörek tarifi hazırladım. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel tarifimi beğenecek misiniz? Tarifimizin yapılışına önce hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Kabımın içine 2 bardak ılık su ilave ediyorum. 1 paket kuru maya ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Tamam, yeterli. Burada 5 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Biraz daha un ilave ediyorum. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Kaç bardak un kullandığımı da hamurumu yoğurduktan sonra sizlerle paylaşacağım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Ele yapışır bir hamur elde etmeliyiz. Katı bir hamur olmamalı. Hemen bunu da belirteyim. 5 su bardağı unumun da hepsini kullandım. Şimdi kabımın ağzını kapatacağım ve hamurumu 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz mayalandı. Hemen böyle şimdi havasını alıyorum hamurumu. Şimdi masamın üzerine biraz un alıyorum ve 1 dakika kadar hamurumu yoğuracağım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi böyle tek beze haline getiriyorum hamurumu. Şimdi masamın üzerine tekrardan unlayacağım ve açmaya başlayacağım. Önce bu şekilde parmak uçlarımla hamurumu açıp büyütüyorum. Şimdi biraz da üzerine unluyorum hamurumun ve merdanemle açmaya başlayacağım tepsimin genişliğinde. Evet, tamam, yeterli. Tepsinin genişliğinde açtım hamurumu. Şimdi hemen böyle birazcık unluyorum ve tepsimin içine alacağım.
yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Şimdi hamurumu elimle bu şekilde düzleyeceğim. Evet, tamam. Şimdi tepsimin üzerine bir sofra bezi kapatacağım ve 20 dakikada tepsi mayası yapacağım hamuruma. Evet, tepsi mayasını aldı hamurumuz. Şimdi sarımsaklı sosumuzu hazırlayalım. Burada 100 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum tereyağım var. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama bu çöreğimiz tereyağıyla çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Böyle burada da yarım çay kaşığı tuz ile ezmiş olduğum sarımsağım var. Şimdi hemen böyle karıştıracağım sarımsağımla tereyağımı. Hemen tepsimi bu tarafa alıyorum. Hemen bunu da belirtmek istiyorum. Ben sosumu tereyağı ve sade sarımsakla hazırlıyorum. Sizler isterseniz yarım demet maydanoz da doğrayabilirsiniz. Pul biber, karabiber de ilave edebilirsiniz sosunuza. Tamamen tercihinize kalmış. Ben ve benim ailem sevmediğimiz için o şekilde ben sadece tereyağı ve sarımsak ile hazırlıyorum sosumu. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi böyle üzerine ilave ediyorum. Şimdi tereyağımı bu şekilde elimle hamurumun her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım. Aslında benim tereyağım fazla erimemiş. Kaşıkla da ilave edebilirdim ama dediğim gibi fazla erimediği için kaşıkla dağıtmam biraz zor olacağı için elimle dağıtıyorum. Sizler tereyağınızı çok erkenden çıkardın, oda sıcaklığında erisin. Tereyağımı tamamen dağıttım. Şimdi hemen üzerine kaşarımı ilave ediyorum. Böyle tereyağımızın top top olduğuna bakmayın arkadaşlar. Pişerken eriyeceği için hamurumuzun her tarafına dağılacaktır tereyağımız. Şimdi kaşarımı ilave ediyorum. Burada 300 gram kaşarım var. Rendelemiş olduğum. Böyle kaşarımızı da hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde ilave edelim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp altı üstü kızarana kadar yarım saat pişireceğim. Evet, çöreğim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi bir 10 dakika dinlensin. Sonra servis aşamasına geçeceğim. Çöreğimiz dinlendi. Şimdi dilimlemeye başlıyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben yapmaya unutmuşum ama sizler kesinlikle yapın. Sarımsak sosumuzu hamurumuzun üzerine ilave ettiğimizde böyle çatalla delikçikler açın ki hamurunuza tereyağımız tamamen hamurumuzun içine işlesin. Dediğim gibi ben yapmaya unutmuşum ama sizler öyle yapın. Sonra kaşarınızı ilave edin. Yani 10 dakika dinlenmesine rağmen daha hala çöreğim çok sıcak.
Hemen böyle bir dilim çıkarmak istiyorum. Yani o kadar güzel bir çörek tarifi oldu ki abartısız, şahane bir çörek tarifi oldu. Hemen şöyle yakından da göstereyim. İçinin de tel tel olduğunu iyice yakından görün. Asla hamursu olmadı çöreğimiz. Yani pamuktan bile daha yumuşak, inanılmaz güzel bir çörek tarifi oldu. Yani bakar mısınız? İnanın ki bütün kahvaltı sofralarınıza yapmak isteyeceğiniz bir lezzet, kesinlikle abartmıyorum. Zaten sizler de bir defa denediğinizde bağımlısı olacaksınız ve bütün kahvaltı sofralarınıza yapmak isteyeceksiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hala da kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.